Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi size kısa bir sürüş yapmak istiyorum. Bizim bu yollarda işte Sakarya'dan GV'ye doğru giden yolda, bu Eskişehir yolu olarak adlandırılan yolda size bir görüntü almak istedim. Bizim burada güzel virajlar var. Tatlı tatlı gezeceğiz. Böyle hava da çok güzel. O yüzden size görüntü almak istedim aslında. Hem de muhabbet etmiş oluruz. Gelin şimdi ben sizi kafama alayım. Videoya başlayalım. Hadi görüşürüz. Biraz ters bir yer oldum. Hemen kalkalım. Bak burası da askeri diye biliyorum. Askerinin bir arazisi. Şöyle ağır ağır yola çıkalım. Hep test arabalarıyla hatırlıyorsunuz buralarda video çekiyorum. Bir kere de kendi arabamızda çekelim bakayım. Nasıl viraja giriyor. Bak işte Passat'ın bu olayını seviyorum abi. Yapmıyoruz bak, o kadar basıyorum. Hiçbir şekilde yapma yok. Devam. Yani böyle olacak. Hiç sıkıntı dahi yok. Bu kadar hızlı yapmayacağız, bilginiz olsun. Çünkü radarlarla dolu bir yol. Sizler de bunu biliyorsunuz. Gezeceğiz beraber. Muhabbet olsun, sohbet olsun. Etraf yemyeşil. Şöyle alayım. Ya bu manuel klima konusunda, bu manuel klimayı dijitale çevirebiliyorlar. Şimdi Passat'ların bu özelliği, yani Passat'ları geçelim, Volkswagen'in bu özelliğini çok seviyorum. Seat da alsanız, işte Skoda da alsanız aynı şekilde sonradan retrofit dedikleri olay var ya, sonradan parça ekleyebiliyorsunuz. Donanım ekleyebiliyorsunuz. Bu arabaya yapamayacağınız şu anda hiçbir şey yok. Aslında İşte ben o yüzden cam tavanlı aldım. Cam tavanı ne yaparsanız yapın ekletemiyorsunuz. Sonuçta tavanı kesecek haliniz yok cam tavan yoksa. Ama geri kalan bütün donanımları, bilmiyorum atladığım bir donanım var mı? Sizler biliyorsanız yazabilirsiniz. Hepsini benim bildiğim kadarıyla ekleniyor. Mesela ACC, şerit takip, camı değiştiriyorsunuz, şerit takip geliyor. Ön tarafa biralar koyuyorsunuz, ACC geliyor. Bunlar hep sizin paranıza bakıyor. Diyelim ki yani arabayı taksitle alıyormuş gibi düşünün. Bir kere arabayı aldıktan sonra istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Mesela ben buna şimdi hayalet ekran almak istiyorum. Tabi pahalı, 5.000 lira, 6.000 lira civarında. Ama imkanım olduğunda en azından böyle bir ihtimalim olacak. Daha öncesinde mesela kendi tecrübemden yola giderek Opel'de hayalet ekran takmanız imkansızdı. Ama o aynı tarihte bir Golf alsaydım ben, o Golf'e şu anda mesela o Golf'ün sahibi olsaydım ekran taktırabilirdim. Böyle bir opsiyonum elimde olurdu. Bunu taktırabilirdim. En azından parasıyla halledebilirdim. Ama işte diğer markalarda bunu paranız olsa dahi yaptıramıyor biliyorsunuz. O yüzden bu konuda seviyorum. Mesela ekletmek istediğim şeylere gelirsek, led far istiyorum. Dışarıda çok büyük görüntüyü değiştiriyor. Mesela ağır tamponlar çok fazla değiştiriyor. Ama bu sefer de işte ağır tampon taktığınızda fiyat iyice artıyor. Ama ben ağır line tampon takmam da şey yaparım. Led farı alırım. Aslında şerit takibi çok istiyorum ama hani ön camı değiştirip işte ne kadar masraf çıkar bize bilmiyorum. Kaskodan değiştiriyorlarmış ön camı. Yani öyle bir düşünce var. Çünkü şerit takip benim çok hoşuma gidiyor. Bir de bizim bu yolları görüyorsunuz. Hep böyle düz, uzun yol tarzında. Salacaksın arabayı, kendi gidecek. Volkswagen'in şerit takibi de kendi kendine yolu ortalayabiliyor. Bu sayede hani gerçek bir otonoma yakın bir sürüş sağlıyor açıkçası. Şimdi ben şurada bir işim var. Onu bir halledeyim. Sonra geliyorum. Bu arada eğer ki yolunuz bu tarafa düşerse, Eskişehir yolu tarafından, GV tarafına düşerse Ahmet'e kesinlikle uğrayın. Ahmet bizim buranın yerel bir kasabadır. Ve eti 10 numaradır, onu size söyleyeyim, yani daha iyisi yok. Uğramanızı öneririm. Adamlar harbiden hem ucuza veriyor hem de kaliteli yani. Evet, alışverişimizi yaptık. Maskemizi çıkarıyoruz. Bak ayna iniyor. Onu OBD ile açtım. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım. Amcacığım bekle bakalım. Bugün hava çok güzel. Burası Karaçam. Geyve'nin en büyük köylerinden biri. Belki de en büyük köyü burası da olabilir. Şu karşıdaki dağa bakar mısın ya? Acaba burası çok heybetli gözüküyor arkadaşlar. Şu tepedeki dağ böyle, şu uca yamaca gittiğini düşünsenize, acayip gözükür ya. Görüntü nasıl, beğeniyor musunuz? Şu anda 2K görüntü çekiyorum. Burası da biraz sıkıntılı bir bağlantı. Bak hiç bağlantı yok arkadaşlar. Direkt ana yola bağlanıyorsunuz. Arkadan bir kamyon geldi mi koy freni dur. Şimdi yol sakin de Allah'tan.
basalım bakayım. Bu yolda hız sınırı 120. Normalde 110 da hata payıyla 120 oluyor. Şu viraja girelim bakalım. Bak bu arada burası Doğançay. Çoğunuz bu İstanbul'dan izleyenler burayı duymuş olacaktır. Çünkü bu İstanbulluların arasında bu çok meşhur. Hatta Kıraç'ın bir şeyi vardı, şarkısı vardı. Neydi adı ya? Senden başka mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Hatırlayamıyorum tam şu anda. Kıraç'ın bir şarkısı klibinde burada çekmişlerdi. Burada bir sahnesi bulunuyordu. Dayı ne yapıyorsun sen dayı? Vay arkadaş buradan nasıl geçti lan iki tır arasından? Anasını be. Siz ne yapıyorsunuz abi? Siz de 50 ile gidiyorsunuz ya. Ne taşıyor bu? Köpük gibi bir şey ama. Dediğim gibi burası çok güzel. Buraya da aynı şekilde yollarına geleceğiz. Böyle efsane yolları var. Böyle kestaneliklerin arasından gidiyorsunuz. Buradanın kestaneliği ünlüdür. Böyle alttan bir Doğançay'ın işte çay akar yani. Alttan bir çay akar. Üstlere doğru böyle kestanelikler yükselir. Çok güzel bir görüntü vardı da oraya da geleceğiz, aynı şekilde gezeceğiz orayı da. Buralarda çok fazla böyle taş maden şeyleri görürsün. Ne derler buna? Mermer falan çıkarıyorlar ya, bak şuralarda falan görürsünüz. Taş ocağı, taş ocağı. Çok fazla taş ocağı görürsünüz. Bizim buraların mermeri iyi galiba yani, bilmiyorum. Hatta zamanında biz de bir tarlayı onları kiralamıştık. Mermercilere kiralamıştık ama bir şey bulamadılar, gittiler yani. Olan tarlaya oldu, tarla bozuldu tamamen. O mermer işi oldu mu, tarlaya bir taş geldi mi, girdi mi içine yani bir daha anlamını alamıyorsunuz. Tamamen orayı gözden çıkaracaksınız. Yeri de çok güzel aslında, bak geçerken gösteririm size. Bu neymiş böyle? Şu kameranın ısısını kontrol ediyorum da. Ya Hero 8 biraz ısınıyor şu an. 2K çekim yaparken ısınıyor. Isındıktan sonra da kendini bazen kapattığı oluyor. Oo, karşı tarafta 2008 var. Hem de GT Line. Ya şunu bir alamadık. Ayo, GT Line değil. Alıyormuş. Şunu bir alamadık ya. Ya o kadar saçma bir düzen var ki ya. Araba yok ya. Gelen arabada bir saat içinde satılıyor. Abi araba mı kovalayacağız ya sabah akşam? İstediğin paketi bulamıyorsun. Allah yazık oldu. İşte burası en keskin viraj. Bak girelim şimdi buraya. Vay, işte bak burada fren yaptınız mı patladınız arkadaşlar. Burada korktun, fren yaptın, arka taraf anında gelir. Yapmayacaksın. Ağır ağır gazı keseceksin. O kendinden yavaşlayacak. Çok kaygan burası. Şöyle bir açı var. Anında bırakıyor. Bak buralarda bas. Hiçbir şey olmaz. Bak buranın açısı düzgün. Görüyor musun? 170 ile viraja girebiliyorum. Buralar biraz daha rahat. Evet, videodan bu kadardı. Böyle kısa bir sürüş yapmak istedim size. Olabildiğince size buraları göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne tarz videolar gelsin. Bir de şunu düşünüyorum, bakın ben şimdi bir elektrik mühendisiyim ve elektronik eşyalara aşırı derecede böyle bir ilgim var açıkçası. Ben de sürekli böyle elektronik eşya alan biriyim. İsterseniz elimdeki böyle elektronik eşyaları sizlere tanıtabilirim. Mesela drone var, drone'u tanıtabilirim. En azından ucuz yollu bir drone. İşinizi görecek mi onu görürsünüz. Sonra mesela Xiaomi Mi Band var, şu an çıkardım da. Mesela Mi Band'de çok sorun oluyor. Aşırı derecede o saatimi soruyorlar sürekli. Nerede o ya? Ha, burada. Bak. Şu Mi Band'i size anlatabilirim. Bunlar hakkında da konuşabiliriz. Bu tarz konulara yoğunlaşabiliriz. Dediğim gibi istiyorsanız hallederiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.